Güzel bir üniversiteden mezun olmuşsunuz, diplomanız elinizde. Ancak konu iş bulmaya geldiği zaman okurken kurduğunuz hayalin yanına bile yaklaşmayan durumla karşı karşıyasınız. Bu durumda ne yapardınız? Pes edip sıfırdan mı başlardınız? Yoksa kaderinize razı olup az maaşla bulabildiğiniz ilk işe yapışır mıydınız? Peki sıfırdan başlamayı seçerseniz gerçekten en baştan, yani hiçbir şeyiniz olmadan mı başlarsınız? Filmlerde ve dizilerde gördüğümüz o sıfırdan başlayıp dişiyle tırnağıyla kazıyarak kazanılan hayatların birçoğu aslında sıfırdan başlamanın yanından geçmez. Çünkü bugüne kadar bize öğretilen sıfır sadece maddi anlamda hiçbir şey kalmayan birini tarif ediyor. Gerçek sıfır, parasızlığın yanında tanıdığınız ve size akıl verecek insanların olmaması, kurduğunuz network'ün yani iş ağının artık size fayda sağlamaması ve edindiğiniz tecrübenin sizin için anlamsız olması demek. İşte bugün bu gerçek sıfıra düşen bir senaryonun içine dalacağız ve o gerçek sıfırın yaşatacağı gerilimi kendimizi o kişinin yerine koyarak her an, her saniye iliklerimize kadar yaşayacağız. Türkiye şartlarında sıfıra düşmek gerçekten ne anlama geliyor ve bunu aşmak için neye sahip olmamız lazım gibi sorulara cevap arayacağız. Hazırsanız bu bir başarı hikayesi değil, size yapmamanız gereken hataları öğreten bir hayat olacak. Aslında dinleyeceğiniz bu süreç bireysel bir talihsizlikten ziyade eğitimli işsizlik ve eksik istihdam yani underemployment kıskacındaki bir kuşağın istatistiksel yansımasıdır. Çünkü bazen sorun sizin ne kadar çalıştığınız değil, sistemin size sunduğu oyun alanının ne kadar dar olduğudur. Karakterimizin geçmişi bir yere kadar standart bir hayat. Kolay akılda kalması açısından ismine Ali diyelim ve direkt hikayenin heyecanlı kısmından girelim. Karakterimiz lise zamanında gösterdiği çalışkanlıkla öğretmenlerinin dikkatini çekmiş ve bir özel okuldan burslu kabul almış. İşte ilk dönüm noktası burası. Kurması gereken arkadaşlıklar, yapması gereken bir network var. Çoğunuzun da kabul edeceği üzere lise arkadaşlıkları bir başkadır. Ancak burada kritik bir detay var. Burslu olan Ali başlarda uyum sıkıntısı çekiyor ve kendine alışık olmadığı bir kültürün içinde buluyor. Bu yüzden kurabileceği network sınırlı kalıyor. Lise hayatında tek düşündüğü çalışıp güzel bir üniversite kazanmak ve hayalindeki mesleğe kavuşmak. Çok uzatmadan sosyal anlamda verimsiz ama not anlamında verimli bir liseden sonra güzel de bir üniversite kazanıp hayallerine bir adım daha yaklaşan Ali için bir sonraki sınav iş bulmak olacak. Burada devreye giren kritik kavram sosyal sermaye. Ali'nin elinde güçlü bir diplomaya giden yol vardı. Ancak o kapıları açacak doğru elleri sıkma imkanına sahip değildi. Liyakatin zayıfladığı sistemlerde sahip olduğunuz bilgi değil, o bilgiyi kime pazarlayabildiğiniz kaderinizi belirler. Üniversiteden mezun olduktan sonra o taze bilgilerle ve hevesle iş aramaya başlayan Ali'nin önüne bugün hala birçok gencin sorunu olan deneyim konusu çıkıyor. İş ilanlarının çoğu deneyim istediği için birçok başvuru sonuçsuz kalıyor ve yine bugün de aynı sorunların devam etmesi gibi dönüş aldığı işlerden de asgari ücret teklifi alıyor. Büyük bir hayal kırıklığı. İçinizden bu durumu illa yaşayanlar olmuştur. Hanginize okuduğunuz bölümün değersiz olduğu söylenmedi ki? Hepimiz yaşadık. Neyse, devam edelim. Buna çok sinirlenen Ali, radarına hiç bilmediği ama üstesinden gelebileceği işleri de ekler. Çünkü Ali için ikisi de maddi açıdan aynı kapıya çıkacak. Sonunda bir iş bulur ve çok severek çalışmaya başlar. Bu, literatürde zorunlu girişimcilik olarak adlandırılan durumun ilk adımıdır. Mevcut piyasa şartları bireye onurlu bir yaşam sunmadığında kişi hayatta kalmak için hiç bilmediği sulara atlamak ve kendi sistemini kurmak zorunda kalır. Ali için bu bir tercih değil, bir kaçış rampasıydı. Ali, hırsı sayesinde kısa sürede maaş zammı, yetki genişlemesi, güven ortamı ve sosyal ortamda kabul görme gibi durumları yaşar ve bu durum çok hoşuna gider. Ama biz her zaman bir fazlasını isteriz ve Ali de istemeye başlar. Yine hemen herkesin aklında bir köşede yer aldığı gibi kendi işini kurmak ister. Yaptığı ufak tefek birikimlerle sıfırdan girip başladığı bu alanda kendi işini kurar ve daha fazla çalışmasına rağmen mutlu bir hayat sürer. Hayatı istediği düzene girmiş, evlenmiş ve bir de çocuğu olmuştur Ali'nin. Hayatı tam olarak istediği gibi. İş, aile ve düzen. Büyüklerimizin her zaman söylediği gibi ne yaparsan yap, kaderini yaşarsın. Ali'nin yeni bir sınavı var. Korona salgını. İşte bu Nassim Taleb'in meşhur siyah kuğu yani Black Swan teorisidir. Hiç beklenmeyen, öngörülemeyen ama gerçekleştiğinde tüm dengeleri alt üst eden o devasa dalga. Ali her şeyi doğru yapmıştı, işlerini büyütmüştü. Ancak sistemin öngörülemezliği karşısında bireysel çaba bazen sadece kumdan bir kaledir. Bu salgından dolayı kapanmalar Ali'nin işini etkiler
Elindeykiler rekabet ettiği alandaki diğer büyük firmaların politikaları ve ekonominin bu salgından etkilenmesinden dolayı kısa sürede işler tam tersine döner ve Ali batar. Tüm o hayaller ve kurulan düzen artık yoktur. Acil şekilde Ali'nin çözüme ihtiyacı var çünkü artık tek başına değil bir ailesi var. Tam bu kısımda sizin bu durum bana çok benziyor dediğinizi duyar gibiyim. Yorumlar kısmında hikayenizi paylaşmayı unutmayın. Ali için günler birbirini kovalarken o dönemler herkesin dilinden düşürmediği bir alana Ali de ilgisini kaydırır. Kripto paralar. Hemen uyarımızı geçelim. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, bir hikaye anlatımıdır. Lütfen yatırım yaparken dikkatli olun. Herkes için olduğu gibi Ali için de bu alan yeni ve bambaşkadır. Başlarda ne olup bittiğini anlamaya çalışan Ali sadece şansına güvenmeyip günün 12-13 saatini kriptoyu anlayıp çözmeye çalıştığı için artık para kazanmaya başlar. Borçlarını kapatır, hayalindeki arabaya ve motosiklete kavuşur. Kazandığını gönlünce harcar. Ali için tekrar işler yoluna girer. Ancak Ali yine bir şeyler uğruna sosyal hayatını aksatmaya, odaklandığı işi yapmaya devam eder. Ali, ekonominin en acımasız yasalarından biriyle yüzleşiyordu. Fırsat maliyeti. Ekran başında kazandığı her bir dijital dolar aslında babasıyla geçirebileceği o son ayların ve yılların maliyetiydi. Bir şeyi elde etmek için vazgeçtiğiniz şey bazen elde ettiğinizden çok daha pahalıya mal olur. Dedik ya, hayatın her zaman bir planı vardır. Ali için her şey yolunda giderken bir gün telefonu farklı çalar. Haber Ali'nin babası hakkında. Bir kaza sonucu Ali'nin babası yoğun bakıma kaldırılmış ve hayati durumu kritik. Hayat yine oyununu oynamaya başlar. Bir haftalık bekleyişin ardından bir akşam üzeri Ali'nin babası artık yoktur. Ali için tekrar bir dönüm noktası. Para kazanmak uğruna geçiremediği o vakitler artık yok. Ali bu süreçte kriptodan uzak kalmış, kendini toparlamaya çalışır. Toparlanıp tekrar döndüğünde her şey değişmiş, artık kriptodan kazanamayacağını anlamıştır. Yaptığı birikimle ve o acılı süreçte ani bir kararla kendine tekrardan iş kurmaya karar verir. Kurduğu yeni işi başta kendine çok umut verir ve artık sosyal hayatıyla işini ayırabildiği için mutludur. Ancak dedik ya acılı bir süreçte diye. Verdiği kararların birçoğu acıyla verildiğinden birçok hatalar yapılmış, kurduğu bu düzen çok geçmeden patlaklar vermeye başlamış ve kısa sürede Ali tekrar iflas etmiştir. Bu durum entropi yasasının hayattaki karşılığıdır. Her sistemin düzensizliğe eğimli olması. Bir kere denge bozulduğunda ve zihinsel yorgunluk başladığında batık maliyet yanılgısı devreye girer. Elinizdekini kurtarmaya çalışırken aslında çoktan kaybedilmiş olanın peşinde daha fazla kaynak harcarsınız. Üst üste katlanan bu depresyon sürecinde Ali para sıkıntısı çekmeye başladığı için elinde maddi değeri olan ya arabasını ya motosikletini satmayı düşünüp tercihini motosikletten yana kullanmıştır. Ancak bu aslında Ali için çok kısa sürede ikinci ders olacaktır. Kendine iş kurduğu süreçte yardımcı olup güvenini kazanan bazı insanlar motosikleti satma konusunda Ali'yi dolandırmışlardır. Burada sizi soluklandırıp asla bana olmaz dememeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Unutmayın, her insanın zayıf bir noktası vardır. Ali tüm bu süreçlerden sonra ağır bir depresyona girmiş ve ne yapacağını bilemez bir şekilde yaşamaya çalışır. Tekrar iş aramaya başlar. Ancak ne mezun olduğu alanda ne başka alanlarda şansı yaver gider. Çünkü Türkiye şartlarında ekonomi her geçen gün daha sıkıntılı olduğu için iş bulmak eskiden zorken şimdi imkansıza yakın hale gelmiştir. Sosyal anlamda hiçbir zaman başarılı olamayan Ali bu yüzden iş bulma aşamasında hiçbir tanıdık kullanamaz. Üstüne üstlük bir darbede hiç beklemediği bir yerden kardeşinin artık hayatta olmadığı haberinden gelecektir. Hatırlarsanız videonun başında size sıfırın gerçekten ne olabileceğini sormuştum. Dinlediğiniz bu hikayede sizce filmlerde anlatılan gibi bir sıfır mı var yoksa bu sıfır oradaki anlamından farklı mı? Videoyu buraya kadar izleyenlere söylemiş olayım, bu anlattığım senaryo kendi hayatım. Bunu başta söylemek istemedim çünkü kendinizi kafanızda kurduğunuz bir karakterin yerine koymak daha kolay. Peki sonuç ne oldu? Bugün buradayım. Elimde kalan bir umut, belgekolik. Şu an bu videoyu hazırladığım tarihte hala çok çalışmam gereken ve önümde uzun bir yolculuk olan serüven. Anlatmak istediğim asıl nokta ise hiçbir zaman pes etmemeniz. İnanın bana hayat her zaman farklı fırsatlarla dolu. Anlattığım olayların hafif geleceği insanların hikayelerine de bizzat tanık oldum. Önemli olan sizin içinizde oluşturduğunuz o inanç. Ve size çok samimi bir şey söyleyeyim. En güçlü insan kaybedecek hiçbir şey kalmayan insandır. Önümde daha çok yol var. Ve bu yolculukta beni yalnız bırakmak istemezseniz kanalıma abone olmayı lütfen
lütfen unutmayın. Şu an sevdiğim bir şeyi yaparken hayatı tekrar deniyorum. Başarabilirsem bu başarının bir parçası da siz olacaksınız. Bu kanalda daha anlatılacak çok sistem sorunu ve hikaye var. Bu hikayelerden biri de yine denediğim bir uygulama olan Raycolic. Dedim ya, çalışıyorum ve deniyorum. Sistemi ve bu sistemin yarattığı sorunları anlamak için Belgecolic'te belgelerin izini sürüyorum. Ancak bu sistemin içinde bir şekilde üretmeye devam etmek ve pratik bir çözüm geliştirmek için de Raycolic projesiyle denemelerimi sürdürüyorum. Biri teşhis koymak, diğeri ise ayağa kalkmak için. Eğer bu Raycolic de ne derseniz sizi şu an ekrandaki videoya bekliyorum. Umudun hiç bitmediği parlak bir geleceğe.